Yamaç Koçovalı'nın müthiş restiyle beraber Çukur'un son büyük savaşı resmen başladı. Önümüzdeki bölümde hem Cumali amcanın hem de Yamaç'ın savaşı kızıştıracak bomba hamleleri olacak. Büyük savaşta kimler Yamaç'ın yanında, kimler karşısında olacak. Bu konuda büyük sürprizler var. Öte yandan Yamaç'ı Efsun konusunda hiç beklemediği bir gelişme bekliyor. Vartolu kimin tarafını seçti ve Vartolu'nun burnu neden sürekli kanıyor? Cumali Koçovalı ile ilgili sürpriz senaryo herkesi sevindirecek. Yamaç'ın peş peşe yapacağı hamleler heyecanı üst seviyede tutacak. Şok eden Kulkan senaryosu ve sır dolu gerçekler herkesi şaşırtacak. Tüm bunlardan ve daha fazlasından kaçırmamamız gereken tüm detaylardan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle yani Yamaç'ın savaş ilanıyla başlayalım. Çukur'un içler acısı halini, gençlerin bölündüğünü ve birbirinden uzaklaştığını, ailesinin dağıldığını ve amcanın uyuşturucu işini öğrenen Yamaç'a savaş ilan etmesi için bunlar fazlasıyla yetti. Üstüne bir de 2 yıl boyunca çektiği işkencenin arkasında Cumali amcanın olduğunu öğrenirse ki ilerleyen bölümlerde bu da ortaya çıkacak, işte o zaman taş üstünde taş kalmayacak. Vartolu her ne kadar kendine göre haklı sebepleri anlatarak orta yolu bulmaya çalışsa da bununla başarılı olamadı ve korktuğu başına geldi. Yani babasının oğluyla babasının yarısı arasında savaş başladı. Vartolu'nun kimin yanında olacağına ve hastalığına birazdan geleceğiz. Öncesinde şunun altını çizelim. Çukur artık ikiye bölünecek. Dışarıdaki düşmanlar yerine aile ve Çukur içindekiler birbirlerinin kanını dökmeye başlayacak. Cumali amca elbette hemen pes etmeyecek. Yamacın önünü kesmek için çok ince bir plan yapacak. Hatta Cumali amcanın asıl gücünü önümüzdeki bölümden itibaren göreceğiz. Hatırlayın, Vartolu Yamaç'a zamanında çığ geliyor dediklerin amcanın yanında kartopu kalır demişti. İşte bu cümle Cumali amcanın ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Hatta maddi açıdan hem Efsun'un hem de Kulkan'ın tüm mirasına konarak daha da güçlendi. Böyle bir durumda Yamaç'ın gerekenden çok daha fazla desteğe ihtiyacı olacak. Peki Cumali amca Yamaç'ın önünü nasıl kesebilir? Bu konuda akıllara gelen ilk ihtimal Yamaç'ın en zayıf ve hassas noktası olan Efsun ve kızı Masal. Cumali amcanın bu konuda bir hamlesi olabilir. Yamaç'ın kafasını Çukur yerine başka şeylerle meşgul etmek için Efsun ve kızıyla ilgili ince bir hamle yapabilir. Bu arada Cumali amca çok güçlü evet ama herkesin olduğu gibi onun da hassas bir noktası var. O da Vartolu ve Sultan. Özellikle Sultan konusunda sürpriz senaryolar yaşanacak. Evet, Cumali amca Yamaç'ın önünü kesmek için elinden geleni yapacak fakat Yamaç'ın da eli armut toplamayacak. Peki Yamaç bu durumda neler yapacak? Şimdi bu konuya gelelim. Sonrasında ise Vartolu ile beraber diğer bomba mevzura geçeceğiz. Özüne dönerek raconu kesen Yamaç, Çukur'u eski haline getirmek için önümüzdeki bölümde ilk adımını atacak. Hatta heyecan dolu çatapat sahneleri bizi bekliyor. Yamaç'ın öncelikleri arasında şunlar var. Çukur'u eski düzenine döndürmek, Cumali amcanın kahvede İdris'in yerine oturmaması ve hatta Koçovalıların evinde bile durmaması, Aliço'ya evini geri vermesi, mahallede yardıma muhtaçlara bir an önce yardım edilmesi ve Efsun'la kızına kavuşması. Kısacası Yamaç'ı yine çok zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle Cumali amcanın uyuşturucu işine fazlasıyla öfkelenen Yamaç, amcanın kirli işlerini yaptığı deponun yerini öğrenmişti ve burayı etkisiz hale getirmesi bekleniyor. Öte yandan mahallede artık isyan başlayacak. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümün sonunda duvar yazısında isyan başladığında kaçacak çukurunuz olmayacak diye bir spoiler verildi. Kısacası bu isyanda bazı Çukur elemanlarının artık Çukur'da yeri olmayacak. Peki bu savaşta kimler Yamaç'ın yanında, kimler karşısında? Aileye baktığımızda ilk aşamada Yamaç'ın en büyük destekçileri Akın ve Cumali olacak. Akın zaten zamanında Çukur'u terk etmiş fakat Cumali amcanın haince düzenlediği Yasmin planından sonra çaresiz kaldı. Fakat artık durumlar değişecek. Cumali Koçovalı ise Yamaç'ın dönüşü ve ilan ettiği savaşla birlikte eski günlerine geri dönecek. Kısacası özlediğimiz Cumali Koçovalı geri dönüyor ve bu durum birçok izleyiciyi sevindirecek bir şekilde yaşanacak. Fakat final zamanı yaklaştığında kendini Çukur ve Yamaç'ın ilan ettiği bu savaş yolunda feda edecek. Evet, Akın ve Cumali'nin yanı sıra Celesun, Emmi, Aliço, Sultan, Saadet, Damla, Metin, Salim, Medet ve birkaç Çukur elemanı daha Yamaç'ın yanında olacak. Yamaç'ın karşısında durması beklenen sürpriz isimler ise şöyle. İlk etapta Vartolu. Bu konuya birazdan ayrı bir parantez açacağız. Karaca, Meke, Ayşe, Murtaza ve Çukur halkının büyük bir çoğunluğu Yamaç'ın karşısında durarak Cumali amcanın yanında olacak. Kısacası Cumali amca çoğunluğu yanına alacak fakat isyan başladıktan sonra sürpriz isimler safını değiştirecek. İlerleyen bölümlerde ise Kara Kuzuların Yamaç'a destek vermesi bekleniyor. Ancak her şeyden önemlisi bu savaşta çok büyük kanlar dökülecek. Bunun en büyük sinyali birkaç bölüm önce gösterilen Kötülük Çiçekleri kitabıyla verilmişti. Detaylarından bahsetmiştik. Melia'nın Yamaç'ın rüyasında dediği gibi Çukur'dakiler Çukur için birbirlerini öldürecek. İşte bu senaryo gerçeğe dönüşüyor. Şimdi gelelim birçok kişinin merak ettiği Vartolu mevzusuna.
İlk olarak sıkça sorulan şu sorunun cevabını verelim. Bartol'un burnu neden sürekli kanıyor? Bartol'u hasta mı? Düşünüldüğü gibi Bartol'un herhangi bir hastalık senaryosu yok dostlar. Sürekli burnunun kanama sebebi ve bacaklarının titreme nedeni sinir ve stresle ilgili bir durum. Zaten sadece çok gergin olduğu anlarda burnu kanıyor. Öncesinde de çok sinirlendiğinde gözünün kan kırmızısına döndüğünü biliyoruz. Zaten hastalık senaryosu bile işlense senaristimiz bunu çabucak unutuyor. Tıpkı Medet, Akın ve Emmi'nin hastalıklarının çoğu zaman unutulması gibi. Evet, şimdi gelelim asıl mevzuya. Bartol bu dakikadan sonra kimin yanında olacak? Aslında Bartol'un savaş çıkmaması için elinden geleni yaptı. Çukur'la ilgili Yamaç'a anlattığı şeyler arasında haklı olduğu konular da var. Orta yolu bulmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Bir yandan Cumali amcasıyla arasının bozulmasını istemiyor. Ona güveniyor ve yaptıklarını doğru buluyor. Çünkü Cumali amca Bartol ile ilgili çok kusursuz bir plan yaptı. Bartol'un birçok kirli işten haberi yok. Bir yandan da Yamaç'ı kaybetmek istemiyor ve ailesini korumak istiyor. Fakat bu dakikadan sonra seçimini yapacak. Ve ilk aşamada Cumali amcanın yanında yer alacak. Fakat bu Yamaç'a düşman olacağı ve ona zarar vereceği anlamına gelmiyor. Ancak aralarında gerginliğin üst seviyede olacağı sahneler de olacak. Peki Bartol'u ne zamana kadar Cumali amcanın yanında olacak? İşte bu konuda Kulkan sahneye çıkacak. Bartol'un öğrenmesi gereken 3 önemli gerçek var. Birincisi, Cumali amcanın kendisini bilerek bir seneliğine başka bir yere göndermesi ve bu süreçte tüm kirli işlerini Bartol yokken halletmesi. İkincisi, Yamaç'ın başına gelenler ve çektiği işkencelerin arkasında Cumali amcanın olması ve üçüncüsü ise İdris Koçovalı ve Cumali amca arasındaki asıl meselenin ortaya çıkması. Bartol zamanla tüm bu gerçekleri öğrenecek ve Yamaç'ın yanında olacak fakat bu biraz zaman alacak. İlk olarak Kulkan senaryosuyla beraber bazı gerçekler ortaya çıkacak. Ancak bu sadece Kulkan ölürse ortaya çıkacak. Bu nedenle Cumali amca Kulkan'ı koruma altına aldı. Fakat Yamaç ve Yosun bir araya geldikten sonra Aliço'nun da yardımıyla Kulkan'ın peşine düşüp biletini kesince Kulkan'ın adamı tüm gerçekleri doğrudan Bartol'a gidip anlatacak. Böylelikle Bartol bazı gerçekleri öğrenmiş olacak. Bir başka gerçeği ise birkaç bölüm sonra Emmi'nin anlatması bekleniyor. İdris ve Cumali arasındaki savaşın asıl sebepleri, ki bunlar arasında sultan ve uyuşturucu konusu da var, ortaya çıkınca herkes Cumali amcanın karşısında olacak ve bu süreçte ise birçok veda yaşanacak. Son olarak Efsun ve Yamaç konusuna değinelim. Bu konudaki senaryo beklediğimizden daha yavaş ilerliyor. Yamaç'ın Efsun'u kurtarması, Nizam'ın ölümü, Efsun'un Çukur'a ve hatta yeniden Koçovalıların evine dönüşü. Tüm bunlar yaşanacak fakat bu senaryo biraz yavaş ilerliyor. Efsun doğal olarak Yamaç'ın kendisini terk ettiğini ve hiç aramadığını düşündüğü için ona kızgın. Fakat Yamaç'ın çektiği acıları öğrendiğinde işin boyutu değişecek. Yamaç ise Efsun'u bu bataklıktan kurtararak yeniden eve getirecek ve kızı Masal'la birlikte güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacak. Ancak Masal'la ilgili Yamaç ve Efsun'u önümüzdeki bölümlerde yeni bir macera bekleyecek. Umarım Yamaç'ın Efsun'u kurtarma senaryosu ve bu ikilinin artık tamamen kavuşması daha fazla uzatılmaz. Çünkü yaşanacak olan senaryo belli ve bu konunun yavaş ilerlemesi izleyicilerin tepkisine neden oldu. Tabi bir de ertelenen Bartol'un olduğu İdris'in sünnet düğünü var. Öte yandan yeni bölümde sürpriz flashback sahneler bizi bekliyor. Hem İdris ve Cumali amcanın geçmişiyle ilgili hem de zamanında Cumali amcanın peşine düşen Kahraman Koçovalı ile ilgili flashback sahneler bekleniyor. Bu sahnelerle beraber Cumali amcanın hikayesindeki birkaç sürpriz sır daha ortaya çıkmış olacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.